Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün yine bir soru cevap videosu çekeceğiz. Çok güzel bir soru gelmiş. Aslında benim de düşündüğüm bir konuydu bu. Kullanıcı adı Apollonik ve Midsommar seviyor. Çelişkili değil mi? Evet, birazcık çelişkili gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar, Midsommar filmi e, Apollonik ve Dionysyak çatışmayı ele alsa da tamamen Apollonik ve Dionysyak karşılaşmasını içermiyor. Çünkü biliyorsunuz filmde Amerikalı gençler İsveç'te bir köye gidiyorlar. Bu köyde böyle folklorik bir komünle karşılaşıyorlar. Bu komün böyle olağanüstü, tertemiz, bembeyaz kıyafetler giymiş, İskandinav tipolojisine uyan insanlardan oluşuyor ve bunları çok barışçıl bir şekilde, saygıyla karşılıyorlar bu insanlar. Her şey çok güzel. İşte mantar falan içiyorlar. Mantar sıvısı mıdır nedir? Bu bunlara hayaller falan gördürüyor. Yani bir tür uyuşturucu gibi. Sonra bunlar ritüellerle karşılaşmaya başlıyorlar. Ritüeller esnasında her şey çok düzenli. Ee, İskandinav ürünlerine göre masalar kuruluyor. Bütün şekiller bir birlik olma haline dair. Ve her şey çok düzenli. Yemek yeme sıralarından tutun da insanların acıları beraber yaşamasına, ölümü bile paylaşabilmesine, zamanı geldiğinde ölebilmesine dayanıyor. Yani olağanüstü bir eşitlik ortamı. Bu köyde, komünde Amerikalı gençleri karşılıyor. Ve bu Amerikalı gençler de nasıl desem bütün kariyerlerine, modern yaşamın normlarına uyumlu olan ve kendiliklerinden başka hiçbir şey düşünmeyen, bencil, birbirleriyle sürekli rekabet eden bir grup insan olarak oraya gidiyorlar ve bu köy üzerinde de akademik makaleler yazmak için birbirlerinin ayaklarını kaydırmaya çalışıyorlar. Bu köyü bir inek gibi sağmak istiyorlar ve bu köyde insanların saf, salak olduklarını varsayarak bunu yapıyorlar. Yani onları aptal yerine koyuyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var ki bu insanlar muhtemelen hani bu her ne kadar kurgu olsa da insan doğasını, dışarıdaki insan gerçekliğini bu insanlardan daha çok anlıyorlar ve bunların bu küstahça üstünlük sanrısıyla girişmeye çalıştıkları hileleri tek tek boşa düşürüyorlar. İşte oradaki kadınların, kızların namusuna göz dikmekten tutun da o köy insanların nezaketini ters çevirip o köyü bir inek gibi sağmak, akademik makale konusu haline getirmek istiyorlar. Bunun karşılığını da çok çetin bir şekilde alıyorlar. Bu köyde Dionysos şölenlerini evet görüyoruz. Çok değişik cinsel gelenekleri var. Evet. İnsanlar bir mutluluk ve eşitlik ortamındalar. Evet, ama aynı zamanda çok katı kurallara sahipler. Yani bir disiplin içerisindeler. Bir bedel ödeyerek o mutluluğa sahip oluyorlar. Dışarıdaki o liberal, kapitalist dünyadaki insanların ayaklarını, birbirlerinin ayaklarını kaydırarak elde ettiği şeyleri bunlar kabullenerek, ölümü bile kabullenerek kazanıyorlar ve çok sistematik, düzenli, müthiş, güzel, doğaya uyumlu bir düzeneyi kuruyorlar arkadaşlar. Bu filmi çok sevdim çünkü renkleri olsun, paganik şölenler diyebileceğimiz birlikte olma ayinlerini, danslarını falan çok beğendim. Çünkü Nietzsche'nin Tragedyanın Doğuşu kitabındaki yazılanları ya da oradan ortaya çıkartılan sonuçları bu film gerçekten çok iyi işliyor. Sinema olarak böyle filmleri pek görmüyoruz. Biz genelde işte bir kahraman görüyoruz. O kahramanı bir baba figürü alıyor, eğitiyor. Büyük düşmana karşı
onu hazırlıyor ve bir macerayı izliyoruz. Star Wars'tan tutun da Yüzüklerin Efendisi'ne. Kahramanın bütün yolculukları aslında aynı hikayeyi anlatıyor. Fakat bu film bir yolculukla başlıyor. Her şeyin ters yüz olmasıyla sonuçlanıyor. Ve filmin içerisine yerleştirilen ayrıntılar gerçekten muazzam. Eğer bu filmi bir netlik içeren bir anlatımmış gibi, size katarsis yaratan bir sonuçmuş gibi izlerseniz bu filmden pek hoşlanmayacaksınız. Bu filmin başarısız bir film olduğunu düşüneceksiniz. Fakat bu filmin arka planında teolojik, mitolojik, felsefi ve sanatsal bir estetik söz konusu. Bunları öyle entel dantel olmak için söylemiyorum. Gerçekten izlediğim en farklı filmlerden birisiydi. Ve o birlik olma istencini çok güzel yansıtan bir filmdi bana göre. Birçok insan bu filmi izlerken çok fazla gerilmiş. Özellikle de kariyer tutkunu olan ve bu dünyadan başka hiçbir gerçekliğin olabileceğine inanmayan insanlar gerçekten bu filmi çok rahatsız edici bulmuş ve aynen oradaki o genç adamlar, fırsatçı genç insanlar gibi bu filmin doğasından, doğanın insanı yutuşundan çok müthiş korku duyduklarını ben çeşitli yorumlarda gördüm. Bence sanatçının da amacına ulaştığı bir film olmuş bu bana kalırsa. Çünkü çok küçük bir azınlık olan insan grubu bu filmin neye çağrışım yaptırdığını çok güzel bir şekilde anlayabilmiş. Çeşitli incelemeler var YouTube'da. Yazılıp çizilen birçok makale söz konusu. Bu film üzerine bence insanlığın geneli hiç ürküntü yaşamadan biraz düşünebilmeli. Çünkü biz aslında bundan çok daha kötülerini yaşıyoruz. Biz çeşitli bencilliklerin, ayağımızı kaydırma çabalarının, kendini çok üstün gören insanların istismarına aynen bu Midsommar'da gördüğümüz insanlar gibi yer yer uğruyoruz. Bu filmin aslında bir aynı zamanda bugünün insanına karşı bir meydan okuma filmi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tam olarak Apollonik ve Dionizyak olarak ele alınıp da tamamen bir tarafı Apollonik bir tarafı Dionizyak olarak ele alıp bu filmin değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şölenlerin olduğu ortamda bile aslında bir nizam ve kabulleniş söz konusu. Yani buradaki düzene tam uyum Apollonik bir öğedir. Ama insanların birbirlerini sevmesi de aslında kendilerini yeni baştan yaratması ve yeni bir insan oluşturma misyonları da aslında Apollonik bir temele dayanır. Dikkat ederseniz filmde de zaten oradaki insanların kiminle üreyeceğine, kimin ne kadar çocuk yapacağına kadar her şey bir grup yaşlı tarafından belirlenmiştir de. Yani orada katı bir kural vardır, kuralcılık vardır. Ve dışarıdaki ne yaptığını bilmeyen insanlıktan daha farklı bir bilince sahiptirler. Yani orada geri kalmış, saçma sapan bir şeye inanan insanlar yok. Orada kendi gerçeklerine inanan insanlar var. Ve deli dana gibi koşturan modern dünya insanlarının ne kadar boş bir levha olduğunu, iyiliklerinin aslında iyilik olmadığını, arkadaşlıklarının aslında arkadaşlık olmadığını, sevgililerine karşı gerçek bir aşk hissetmediklerinin bir yansımasını sağlıyor bu film. Bu filmin felsefi bir anlamı olduğunu gerçekten yoğun bir şekilde eğer dikkatli böyle düşünerek izlerseniz görebilirsiniz. Ayrıca çeşitli detaylar da var filmin içerisinde dikkatli izlediğinizde. Gerçekten hoş bir film. Bence ölümü olabildiğine akılla kabullenebilen
ve üstünlüğünü erdemiyle kanıtlamaya çalışan ya da kanıtlayan bir grup insanın fedakarlığını görüyoruz aslında bu filmde de. Kendilerini kurban eden insanlar. Oradaki insanlara yük olmak, sıkıntı çıkartmak istemiyorlar ve yaşamlarından kolaylıkla vazgeçebiliyorlar. Bu filmde Nietzsche'den etkilenmenin yoğun bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. O filmdeki temizlik, güzellik, yeşillik beni olağanüstü büyüledi ve gerçekten de bu estetiği hayatımda bir kere olsun görmek, yaşamak isterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha detaylı videolar bu konuda var. Ben sadece kendi düşüncelerimi bu konuda söylemek istedim. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkürler ve iyi günler.